Yabancı bir ülkeye gittiniz. Temel bir ihtiyaç olarak yemek yemek istiyorsunuz. Fakat tabelalardaki yazılar bilim kurgu filminden fırlamış gibi. Kaybolduğunuz bir yol tarifi isteyeceksiniz. Karşınızda konuşan kişinin ağzından çıkan tek bir söz bile tanıdık gelmiyor. Ya şu adama bir el sallayayım, merhaba diyeyim diyorsunuz. Yaptığınız el hareketi meğer hakaret sayılıyormuş. Hiç kendinize sordunuz mu? Madem insanoğlu olarak biz tek bir türüz ve bilim insanlarına göre aynı noktadan çıkıp dünyaya yayıldık, neden birbirimizden en temel noktalarda bile bu kadar farklıyız? Neden hepimiz ortak atadan gelmemize rağmen en basit şekliyle yazılı ve sözlü iletişim kuramıyoruz? Sonuçta Türkçe bilen bir topluluk Antarktika'ya da gitse yine Türkçe konuşan nesiller yetiştirir, değil mi? Dünyadaki tüm türlerin içinden en gelişmiş beyne sahip olan insanlar neden ülkelerinin sınır komşusu olan yerlerle bile iletişim kuramıyor? Sanki uzun zaman önce bir olay sonrası birbirimizle olan bağımız kopmuş ve hepimiz hem dil hem kültür olarak birbirimizden uzaklaşmışız gibi, değil mi? Aslına bakarsanız gerçekten de çok uzun zaman önce insanlığın kaderini tamamen değiştiren bir olay yaşandı. İnsanlık tanrılara karşı savaştı ve ne yazık ki bu savaşı biz kaybettik. Irak 1997 senesi, bir zamanların mükemmel şehri olan Babil'den geriye kalan harabeleri görmektesiniz. Saddam Hüseyin her ne kadar arkeoloji alanına olan ilgisiyle tanınmasa da bu antik şehir onun için olağanüstü derecede önemliydi. Derler ki kazılar esnasında bulunan bazı antik metin ve kalıntılardan sonra Saddam bu kadim şehre karşı saplantılı bir ilgiye tutulmuş. Bu lafı da yok yere dememişler çünkü olay sonrası Saddam Hüseyin bütün antik Babil şehrinin yeniden inşası için 10.000 kişiyi bölgeye gönderir ve projeye yüz milyonlarca dolar bütçe ayırır. Şehrin restore edilmiş pek çok taşına ise Nabukadnezar'ın torunu olan Saddam Hüseyin tarafından Babil'in ihtişamının yeniden yükselmesi için yapılmıştır yazmaktadır. Saddam bu şehri yeniden inşa etmeye ilk başladığında Müslüman kesim ve Batı medyası tarafından büyük bir tepkiyle karşılaşır. Çünkü Babil tarihte Tanrı'ya isyan edenlerin ve bu sebepten yok edilenlerin şehri olarak geçmektedir. Ve Tanrı bu şehrin yeniden yapılmasını yasaklamıştır. Saddam ise tüm eleştirilere karşı şu cevabı verir: bu şehri yıkan ve yeniden yapılmasını yasaklayan bizim inandığımız Allah değil, İsrail'in sahte tanrısıdır. Saddam'ı günahım kadar sevmem ama bu lafı sakın unutmayın çünkü videonun sonuna kadar bu ayrım sizin konuyu tam olarak anlamanızı sağlayacak. Saddam ne yazık ki bu kadim şehri yeniden kurmaya fırsat bulamaz ve Körfez Savaşı ile birlikte Amerika Irak'ı paramparça ederek tarih sahnesinden siler. İşin ilginç tarafı ise pek çoğunuz Saddam devrilir devrilmez Amerikan ordusunun kargo uçaklarının Irak'a gelip devasa altın rezervlerini boşalttığını bilir. Lakin yine pek çoğunuz tüm bunlardan önce özel bir timin gelip spesifik olarak Irak Ulusal Müzesi'nin depolarında saklı tutulan el yazmalarını ve tabletlerini çalıp hemen Amerika'ya götürdüğünü bilmez. Bu operasyon hakkında hem gazeteciler hem de günümüz Irak hükümetleri Amerika'dan bilgi talep etmiş ve dava açmışlardır. Ama aldıkları tek cevap hükümetin böyle bir operasyon yapmadığı olmuştur. Peki o tabletlerde ne tür bilgiler yazmaktaydı ki Amerika ilk iş olarak onları Irak'tan kaçırdı? Yoksa Saddam'ın Babil kentinin sıra dışı önemini anlamasına ve şehrin yeniden inşasının nasıl yapılmasının gerektiğine, hatta spesifik olarak özel bir kapının nasıl yapılması gerektiğine dair gizli bilgilerin yazılı olduğu metinler miydi? Bu sorunun cevabını birazdan siz vereceksiniz. Milattan önce 550'li yıllardayız. Yeni Babil İmparatorluğu yüce kralları Nebukadnezar'ın önderliğinde gücünün zirvesinde. Saddam'ın da soyundan geldiğini iddia ettiği Nebukadnezar, bir zamanların büyük gücü olan Babil İmparatorluğunu yeniden diriltmiş ve Orta Doğu bölgesinin mutlak hakimi pozisyonuna getirmiştir. Nebukadnezar normal tarihin dışında dinler tarihi açısından da belki de tufan sonrası inanç tarihinin en büyük kırılımlarından birini gerçekleştirmiş bir kişidir. Çünkü bu büyük kral kendilerini Tanrı'nın seçilmiş soyu ilan ederek her şeyin ve herkesin üstünde gören ve herkesin hem canı hem de malına kasteden İsrailoğullarının büyük krallığını yok etmiştir. Ya arkadaş sen de amma antisemitiksin diyenler için krallığın yasası sayılan Tevrat'tan bir metin okumak istiyorum. Tanrınız Rab kenti elinize teslim ettiğinde orada yaşayan bütün erkekleri kılıçtan geçirin. Kadınları, çocukları, hayvanları ve kentteki her şeyi yağmalayabilirsiniz. Tanrınız Rabbin size verdiği düşman malını kullanabilirsiniz. Tesniye 20. Eski ve yeni ahitte bunun gibi onlarca şey bulmanız mümkün. İdeolojinin detaylarını merak edenleri Tevrat'ı açıp okumaya davet ediyorum. Kendi kararınızı kendiniz verin. Konumuza geri dönelim. İsrail krallığının yok edilmesi ve büyük tapınağın yıkılması o dönemin insanları arasında akıl almaz bir psikolojik yıkım yaratmıştır.
Çünkü milyonlarca insana göre orası gerçekten de Tanrı'nın evi ve krallığıydı. Ve onların gözünde yabancı birisi Tanrı'yı yenmişti. Nabukadnezar milyonların gözünde artık Tanrı'yı yenen bir kraldı. Ve bu bilge adamın bütün insanlık için tek bir planı vardı. Tek bir din, tek bir dil ve tek bir yönetim altında birleşmiş bir dünya. Lakin bu fikrin mimarı Nabukadnezar değildi. O sadece insanlığı bir zamanlar olduğu yüce haline tekrar döndürmek istiyordu. Tabii kendi yönetimi altında. Peki Nabukadnezar bu bilgiye nasıl ulaşmıştı? Aslında onun için bu bilgi hiçbir zaman bir sır değildi. Çok uzun zaman önce tek bir dil konuşan ataları tam olarak onun bulunduğu şehir olan Kadim Babil'de tanrılara karşı savaşmışlardı ve ne yazık ki kaybetmişlerdi. Ama aynen Saddam'ın dediği gibi, onların sahte tanrılarına karşı. Geçmişe doğru büyük bir sıçrama yapıyoruz. Tufan öncesinin kadim çağlarındayız. Dünya hem büyük bir savaşın hem de bütün mitlere konu olmuş devasa bir yıkımın eşiğinde durmakta. Lakin bu kadar geçmişte bile karşımıza tanıdık bir mekan çıkıyor. Kurulmuş olan ilk Babil kenti. Hikayenin bu kısmı kadim kayıp tarihin derinliklerinde geçtiği için net bir zaman ne yazık ki veremiyorum. Ama genel olarak tufan öncesini düşünürsek günümüzden yaklaşık 13.000 ila 15.000 yıl önce olduğu düşünülebilir. Birazdan anlatacağım bilgilerin kaynakları ise günümüzde mit olarak anılan kadim destanlar, metinler ve Tevrat olacak. Babil kenti antik tarihin en mühim kentlerinden birisidir ve Babel olarak adlandırılır. Daha önce Dinler Tarihi serisinde size el kelimesinin neyi refer ettiğini anlatmıştım. El yüce olan, tanrısal olan ulular anlamına gelmektedir. Türkçe'de ise biz bu takiyi il olarak kelimenin sonuna ekleriz. Bu sebepten semavi dinlerde kullanılan Cebrail, Mikail, İsrafil gibi sonu il ile biten isimler ve kelimeler her daim o yüce olan ele çağrışım yaparlar. Misal, Cebrail, elin kuvvetli adamı demektir. Bu kullanım tufan öncesi antik medeniyetlerde de kendini sık sık gösterir. Tam olarak bu sebepten Babel yani Babil kelimesi de ulu olanların, yüce olanların kapısı anlamına gelmektedir. Şimdi kendinize koskoca bir şehir için neden ulu olanların kapısı demişler ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Ve birazdan da anlayacaksınız. Tufan öncesi zamanı anlatan dünya çapındaki mitlere baktığımızda karşımıza ortak bir nokta çıkıyor. Tanrıların savaşı. Yunan mitlerinde Olimpus tanrıları ve Titanlar arasında geçen savaş, Hindu destanı Mahabharata'da geçen Pandavas ve Kauravas savaşı, Norse mitolojisinde Aesir ve Vanir arasında savaşlar ve konumuz olan Orta Doğu'da ulu olanlar ile onların soyundan gelen devlerin arasındaki savaş. Tüm mitlerin hepsi aynı çatışmadan bahseder. İki farklı tanrı grubu ve onların soylarının güç mücadelesi için girdikleri ve devasa yıkıma sebep olan savaşlar. Bu kulağa bilim kurgu gibi gelse de aslında öyle değil. Sümer destanlarını ve tarihi detaylıca okursanız Anunnaki tanrıları olan Enlil ve Enki'nin dünyada geçirdikleri süre içerisinde pek çok çocukları olduğunu ve bunların gezegenin çeşitli yerlerindeki insan topluluklarının yönetiminde rol oynadıklarını görürsünüz. Ta ki Babil'in ve civar bölgelerin tanrı yöneticisi olan Enki'nin hırslı oğlu Marduk'un dönemine kadar. Marduk ve Enlil'in soyu arasında başlayan güç savaşı tıpkı diğer destanlarda da anlatıldığı gibi devasa çapta bir savaşa dönüşür. Tabi bu esnada tanrıların yanında biz insanlar da bölgenin tanrısı önderliğinde savaşıyoruz. Marduk'un amacı bir şekilde göksel meclise ulaşıp bir darbe yapmaktır. Lakin tüm bu olayların zirve yaptığı anda işler karışır. Tanrıların Mahabharata destanında geçen süper silahlarını kullanmaları sonucu gezegen çapında çok ama çok büyük yıkımlar gerçekleşir ve bu esnada kimilerine göre doğal sebeplerden, kimilerine göre ise bu silahların etkisiyle tufan dediğimiz olay tetiklenir ve bildiğimiz anlamda tufan öncesi medeniyetlerin ve insan ırkının sonunu getirir. Son yıllarda uç tarihçiler tufan olayının bu tanrı uzaylılar tarafından teknolojinin ve silahların yanlış kullanımı sonucu tetiklendiği tezini daha çok savunmaktalar. Buna da kanıt olarak şu teoriyi ortaya atarlar. Dünyadaki enlem özelliklerini ele alırsak Kuzey Afrika ve Orta Doğu dışındaki aynı enleme sahip ülkeler çoğunlukla tropik bitki örtüsü ve sık ormanlarla kaplılar. Lakin Orta Doğu neredeyse tamamen çöl. Bunun dışında yapılan son coğrafi buluntulara göre bölge günümüzden yaklaşık 11.000 ila 14.000 sene önce yani tam olarak tufanın olduğu söylenen o aralıkta Sahra çölü de dahil neredeyse tamamen diğer enlem komşuları gibi yeşil bir bölgeymiş. Bu tufan ya da destanlara göre tanrıların savaşından sonra bir anda çöl iklimine dönüşmüş. İşte tüm bu tarihi kesişmeler ve birbirinden bağımsız onlarca kültürün mitlerinin hep aynı şeyi tekrar etmesi bu konudaki iddiaları güçlendirmekte. Fakat bu hikayenin gerçekliğini güçlendiren çok farklı bir kaynak daha var. Şu an dünyada milyarlarca insanın inandığı kutsal kitaplar. Tevrat, İncil ve Kur'an. Bu kitapların kutsal olup olmadığına inanmak tamamen size kalmış.
Lakin araştırmacı bir kişiliğe sahipseniz bu kitapların doğru ya da yanlış taraflarına bakmadan onları birer tarihi belge olarak incelemeniz sayesinde tufan öncesi ve sonrası dönemdeki kayıp tarihe dair kırıntılar bulmanız mümkün. Özellikle Tevrat ve İncil'in zaman kronolojisi büyük ölçüde yanlış yazılmış olsa da bahsettikleri olayları diğer antik metinler ile çaprazlayarak bazı sırları çözebilirsiniz. Bu sırlardan bir tanesi de tufan sonrası 2. Babil şehrinin ve kulesinin inşası. Tarihte adım adım geçmişe ve Babil Kulesi'nin kökenine doğru yaptığımız yolculuğumuz devam etmekte. Şimdi bulunduğumuz zaman tufandan birkaç bin yıl sonraki yıllar. Yıkılmış dünya medeniyetleri ve toplumları yavaş yavaş yaralarını sarmaya ve yeni şehirler kurmaya başlıyor. İşte tam da bu zor zamanlarda karşımıza oldukça gizemli ve önemli bir karakter çıkıyor. Nimrod ya da sizin bildiğiniz ismiyle Nemrut. Evet, bu Nemrut. Hani tarihin T'sini bile bilmeyen kişilerin akıllarına kötü ve karanlık bir karakter olarak kazınmış olan kişi. Peki hiç kendinize sordunuz mu? Bu adam ne yaptı da tüm kültürlerde bu denli kötü anıldı? Şimdi ilk akla gelen hikaye Hz. İbrahim ve Nemrut'un M.Ö. 2000'li senelerde geçen mücadelesidir, değil mi? Halbuki dünya üzerinde İsrailiyat kaynakları dışında, yani Yahudi mitolojisi dışında hiçbir medeniyetin metinlerinde, notlarında, şiirlerinde ya da hikayelerinde, kısaca tarihi değeri olan hiçbir yazılı kaynakta Hz. İbrahim'e ait en ufak bir bilgi bile yoktur. Bakın, bölgede onlarca kültür ve medeniyet var. Hikayelere göre bir ton olay olmuş. Ama tek bir kültür bile bunun notunu almamış. Sizce böyle bir şey olabilir mi? Biraz önce de dediğim gibi tufan sonrası dinler tarihine dair elimizde kalan tek şey İsrailiyat kaynaklarıdır. Ve onların da zaman kronolojisi neredeyse tamamen uydurma ve yanlıştır. Bu peygamberler ya da İbrahim hiç var olmadı demek anlamına gelmiyor. Sadece yaşadıkları zamanlar bize yanlış öğretildi demek oluyor. Bununla ilgili yakında bir video hazırlayıp detayları vereceğim. Tevrat'ta ve onun parçası olan İncil'de Nemrut yani Nimrod oldukça spesifik ve açık bir şekilde ele alınmıştır. Tanrı'ya karşı isyan eden ve bozguna uğrayan zalim bir kral. Tevrat'ta ve İncil'de geçen hikaye tam olarak şöyledir. Yaratılış bölüm 11. Artık bütün yeryüzünde tek bir dil ve aynı sözcükler vardı. Doğudan göç ederken Şinar ülkesinde bir ovaya geldiler ve oraya yerleştiler. Birbirlerine gelin tuğla yapalım ve onları iyice pişirelim dediler. Taş yerine tuğla, harç yerine zift yaptılar. Sonra gelin kendimize bir kent, tepesi göklerde bir kule yapalım. Adımızı duyuralım dediler. Yoksa bütün yeryüzüne dağılırız ve unutuluruz. Rab aşağı inip ölümlülerin inşa ettiği kenti ve kuleyi gördü. Rab şöyle dedi. Bak, tek bir halk oldular. Hepsinin dili bir. Bu daha yapacaklarının başlangıcı. Bundan böyle yapacakları hiçbir şey onlar için olanaksız olmayacak. Gelin aşağı inelim ve orada dillerini karıştıralım ki birbirlerinin konuşmalarını anlamasınlar. Böylece Rab onları oradan bütün yeryüzüne dağıttı ve kenti inşa etmeyi bıraktılar. Bu nedenle oraya Babil adı verildi. Çünkü Rab orada bütün dünyanın dilini karıştırdı. Ve Rab onları oradan bütün yeryüzüne dağıttı. Bu kavram Kur'an'da ise şöyle geçer. Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin farklı olmasıdır. Elbette bunda bilen ve anlayan kimseler için ibretler vardır. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır. Kur'an olaylara her zamanki gibi genel olarak yaklaşmış ve spesifik detaylar vermemiş. İlginç bir şekilde Nimrod'un hikayesi antik Yunan kültüründe de bolca yer bulmuştur. Yunanlılar Nimrod'un mücadelesini Titanlar ve tanrıların savaşına benzettikleri için severler. İşte tüm bu Yunan, Tevrat ve İsrailiyat kaynaklarını birleştirip özetlersek karşımıza şöyle bir hikaye çıkıyor. Nimrod, ki aslında bu bir özel isim değildir, tam olarak karşı çıkan, isyan eden anlamına gelir. Olarak anılan bir dev insan, tufan zamanında yaşanan olaylardan ötürü tanrılara karşı kızgınlık besler. Çünkü tanrılar Nimrod'un atalarını ve insanlarını kendi çıkarları için kullanıp ölümlerine sebep olmuştur. Bakın, bu anlatımlara dikkat edin, birazdan daha da ilginç bir hal alacak. Bunun üzerine Nimrod kendi ülkesindeki insanları bu varlıklara tanrı olarak tapmamaları konusunda uyarmaya ve baş kaldırışa dahil etmeye başlar. Nimrod'un önderliğinde bu fikir hızlıca tüm bölge halklarında kabul görür. Çünkü o zamanlar insanlar tek bir dil konuşmaktadırlar ve hızlıca organize olabilmektedirler. Nimrod, kadim Babil şehrinin ve Tanrı kapısının yani göklerle yer arasında bir köprü vazifesi yapan Babil Kulesi'nin
yeniden yapımı için emir verir. Ve büyük bir insan topluluğu yeteneklerini kullanarak kuleyi hızlıca yapmaya başlarlar. Amaçları ise tıpkı uzaylı tanrı Marduk'un tufan öncesi savaşta denediği gibi göklerdeki meclise bir saldırı düzenleyip insanlığa bu zararı veren tanrıları yok edip intikam almaktır. Bunun üzerine tanrı göklerden iner ve insanların kuleyi yeniden inşa ettiklerini görür. Ve şöyle der: demek ki tufana rağmen bile insanlık amacından sapmayacak ve bu gidişle bizler gibi tanrısal olacaklar. Buna izin verilemez. Karar üstüne göksel tanrılar dünyaya inerler. Kuleyi yapan insanları bir daha birbirlerini anlayamamaları için dünyanın dört bir yanına dillerini karıştırarak dağıtırlar ve Babil tanrı tarafından lanetlenmiş bir şehir olarak damgalanır. Hikayenin biraz farklı versiyonunda ise yine tek dil konuşan insanlar eski görkemli günlerini hatırlamak için Nemrut önderliğinde Babil Kulesi'ni inşa etmeye başlarlar. Ama Tanrı bunu kendisine yapılmış bir hakaret olarak sayar ve insanların eski kibrine yeniden kavuşacağını düşünerek kuleyi yok eder ve insanların dillerini karıştırıp onları dünyanın dört bir yanına dağıtır. Böylece insanlar gelişmek yerine birbirleriyle savaşıp eski günlerine dönemeyeceklerdir. Olayları ele aldığımızda karşımıza iki olası sonuç çıkıyor. İlkinde insan kibirlendi, kendini ulu olarak gördü ve hızlıca gelişti. Buna karşı Tanrı ise onların iletişim yetisini alarak medeniyetin gelişimini binlerce yıl geriye attı. Pek çok inanan bunun normal olduğunu, insanın Tanrı'ya karşı kibirlenmeden sürekli itaat etmesi gerektiğini söylerler. İkinci olası sonuç ise mitler ve destanlar gerçekten doğrudur ve biz insanlar tufan öncesi tanrıların savaşına dahil olmuşuzdur. Sonrasında gezegen bize kaldı ve tek dil, tek devlet altında birleşip gelişmeye tam başlamıştık ki uzaylı tanrı denilen o topluluk bizi tekrar harcadı. Ve bu sefer dilimizi ve birlikteliğimizi bozup insan ırkının gelişimini sekteye uğrattılar. Elle tutulur kanıtları baz alırsak bu mantıken yaşanmış olması daha muhtemel senaryo. Çünkü bunu hem tarihi mitler, hem metinler, hem de dini kitaplar ile çapraz olarak destekleyebiliyoruz. Her iki olası sonucun ise ne yazık ki tek bir ortak noktası var. Birileri bizim tek bir tür olarak birlik içinde gelişmemizi istemedi ve ne yazık ki insanlık bugün bunun bedelini ödüyor. Peki kendinize sorun, hangisi sizce daha vahim? Konuyla ilgili fikirlerinizi ve benim analizim dışında da düşünceleriniz ya da bilgileriniz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Sonuçta tarihin oldukça iç içe geçmiş puslu alanlarını analiz etmeye çalışıyoruz. İlla ki hatalar olacaktır. Şahsen benim esas kadir mutlak yaratıcı arayışım devam ediyor. Konuyla alakalı olarak kendi çapımda tespit ettiğim bilgileri hem doğrular hem de yanlışlar olarak sizinle nacizane paylaşmaya devam edeceğim. Kanalı takipte kalarak bu yolculukta bana eşlik edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.